Devir bekçisi dediğim şey ne? Burada motorumun miliyle bantım akuple bağlı. Burada bir kaplim var. Kaplinin vidasının birini çıkıntı hale getirdim. Çıkıntılı vida yaptım. Ve bu bir sensörün önünden geçiyor. Şöyle. Ve her geçişte de bana sensörüm sinyal veriyor. Şimdi bir tane devir bekçisiyle ilgili bir örnek yapalım. Normal bir bant motorum olsun ve bu bant motorum çalışsın. Bant motoru ile ilgili daha önce video çektim. Burada açık kapalı kontaklar nedir ne değildir merak eden arkadaşlar ona bakabilir. Sadece motoru çalıştıracağım. Herhangi bir sağ anahtarı falan kullanmayacağım. Burada amacımız başka. Bu sadece motorumu çalıştırıyor. Şimdi devir bekçisi nasıl yapacağım? Benim bantımın üstünde input 0.6 sensörü bağlı. Motor milinin bir çıkıntısını görüyor bu. Yani motor her tur attığında input 0.6'ya bağlı olan sensörün bana bir pulse veriyor, bir çıkış veriyor. Şimdi bunu kullanacağım. Tamam. Burada peki nasıl yapayım? Çeşitli zaman değerini görme metotları var. İşte toplarsınız, işte 10 tur olduğunda zamanı ölçersin, bu zamanı 10 tura bölersin. Ya da işte devam edecek şekilde bir zaman öğesi sayıcı koyarsın. İşte her turda o sayma değerine böldürürsün gibi çeşitli yapabileceğimiz, zaman değerini görebileceğimiz metotlar var ama bunlardan en basiti her turdaki, yani motor milinin her turundaki zaman değerini ne yapmak? Görmek ve bunu eğer istiyorsanız devir bölü dakikaya, yani dakikadaki devre çevirmek. O zaman ben buraya bir tane zaman ölçüsü koyacağım. Girişten bağımsız olan zaman rölem benim neydi? TP zaman röleydi. Motor mil zaman diye bir tane zaman ölçüsü koydum. PT değerinin benim için şu an çok anlamı yok. Ama saymaya da devam etmesi lazım. Buraya koyacağım PT değeri bir motorun milinin bir turundaki dönüş zamanının daha üstündeki herhangi bir değer. Çünkü örneğin bunu 3-5 yaptığımda, 3-5 saniye yaptığımda motor mili 3-5 saniyeden daha kısa, daha uzun sürede dönüş yapıyorsa bunu tabii oraya yazdım 3'ün 5'in üstüne çıkmıyor. O nedenle 10 saniye gibi, 10 saniyenin çok daha altında bir devirde döneceği için 10 saniye bir deviri benim için ne diyeyim, okumam için yeterli bir zaman. Öyle söyleyeyim. Şimdi daha iyi anlayacaksınız ne dediğimi. Bir de benim bu zaman rölesini her turda bir de resetletmem lazım. Bir de şurada şöyle bir şey var. Sensörün önünden mekanik kısmın ya da şöyle söyleyeyim çıkıntının sensörün önünden geçiş zamanından bağımsız olması lazım. Onu neyle yaparım? P ile yaparım. Merker 50.0 diyelim. Şimdi ne oldu? Sensörüm devrin ilk başladığı anı kabul edelim. İlk noktada TP zaman rölemi çalıştırdı. Artık TP girişten bağımsız olarak çalışmayı sürdürüyor. Peki yine bunun bir sonraki turda resetlenmesi lazım. Bu zaman rölesinin. Şimdi resetlemeyi şöyle yapabilirsiniz. Getirirsiniz şuradan. Reset timer dersi. Bunda dersin ki şu. Bunu resetletirsin. Peki bu çalışmada ne olur? Sensör gördü. Zaman saymaya başladı. Zamanı daha saymadan aşağı satırda resetletti. Bunu bir sonraki çevrime kadar bu zamanı saymasını istiyorum. Bir sonraki çevrime kadar bu zamanı sayması için benim ne yapmam lazım? Yapmam gereken şey şu. Ya işte bir sayıcı kullanalım. İkinci sayıyı bununla şey yapamazsınız. Yani başa çıkamazsınız. 2 koy, sayıcıyı resetlet bilmem ne falan filan. Bir sürü iş var. Onun daha kolayı PLC çevrim mantığına göre çalışır. Bu çevrim mantığındaki oyunları ben çok fazla kullanırım. Bunu ne yapayım? Reseti başına alayım. Yani şuraya aldım. Resetledim. Böyle olur mu? Böyle de olur da biraz sonra ilave yapacağım. Neden yapacağımı daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ne oldu? Sayıcı
Sıra anahtarı geldi, sensör geldi. Pals üretti. Zaman rölesi resetlendi. Aşağıda saymaya başladı. Bir sonraki resetleme ne zaman? Bir sonraki resetleme bu sensör tekrar görene kadar. İyi de burada ben bir işlem yapmıyorum ki, yani zaman ne işime yarıyor? Bunu bir şeye çevirmem lazım benim. Çünkü devam eden bir zaman değeri bu. Devam eden bir zaman değeri. Nerede resetlendiğini, hangi zamanda resetlendiğini burada göremem. O zaman burada bir başka işlem yapmam lazım. Bunu her parste bir mol atayabilirsiniz. Yani ne diyorum? Şuraya getiririm. Mol bloklarım nerede benim? Atamalar. Şuraya gelirim. Derim ki devir zamanın ET değerini, aktüel değerini ata. Nereye atan? Merker. Double 20 ata. Çünkü double word bir alan, time formatı. Buradan Merker double'ı görürüm. Bu birinci. Bu enoda olmayacaktır. Bu biraz sonra daha düzgün yapacağım. Ya da ben bunu bu zamanı görmek istemiyorum. Devir bölü dakika cinsinden görmek istiyorum. Tamam, o zaman mobile'u sildim. Buradan bölme komutunu alacağım. Matematik fonksiyonlardan. Nerede o? Böl. Neyi böl? 1 dakika. 1 dakika kaç saniye? 60 saniye. O da ne yapar? 61, 2, 3. 61 milisaniye yapar. Tabi kabul etmedi. Niye? Auto. Bunu double integer aldım. Kabul etti. Niye böldüreceğim ben bunu? Bir turdaki zamana böldüreceğim. Bir turdaki zaman nereden alıyorum? TP'nin aktüel değerinden alıyorum. Devir zamanın ET değerinden alıyorum. Ne oldu? Böldüm. Şimdi şunu da aşağı alacağız. Reseti. Bununla Merker double 20'ye atayalım örneğin. Şimdi bakın. Yaptığım olay ne burada? Yaptığım olay şu. Buradaki zaman rölesini ET değerini 60.000'e ET değerine bölerek devir bölü dakikayı buldum. Peki buradaki zaman değeri ne? Buradaki zaman değeri bir önceki turda resetlenen ve tekrar saymaya başlayan zaman değeri. Aşağı indim. Burada artık o sayma değeriyle ben işlemi yaptım. Yani devir bölü dakikaya atadım ben bunu. Merker double 20'ye. Aşağı indim. Artık burada pulse verdi benim sensörüm. Bir yeni ne diyeyim dönmeye başladık ya da bir yeni tura başladık. Bir yeni turda zaman rölesini tekrar resetlettim. Ve resetlettim, tekrar aşağıda sıfırdan saymaya başladı. P kontak olduğu için burası tekrarlanmayacak. Sadece bunu sensör gördüğü anda devir bölü dakika cinsinden Merker double 20'de göreceğim. Oraya atacağım. Bunu bir kere yapacak. Resetleyecek. Aşağıda resetlenmiş olarak sıfırdan tekrar başlayacak. Peki bir sonraki işlemi ne zaman yapacak? Bu tur tamamlanıp yeni bir tura girdiğinde sensör input 06 burada bir çevrim pulse ürettiğinde yine bu sefer yeni ET değeri ne olacak? Şuradaki ET değeri ne olacak? Şunun bir önceki tur resetlenmiş ve yeni tura geldiği andaki ET değeri olacak. Devir bölü dakika. Bunu da sıfırlayacağım. Tekrar zamanı saydırmaya başlayacağım. Bunu PLC'mize bir gönderelim. Online'ımıza alalım. Aldık. Ve motoru çalıştırdım ben. Devre bakalım. Evet, devri göremiyorum. Devri niye göremiyorum? Birçok oynamalar yaptım. Daha önceki projeleri buradaki OB içerisinde silip tekrar devam ettim. Bakın hata şu. Devir zaman, motor mil zaman. Yanlış değeri kullanıyorum. Bu devamlı 0. Şu ne? Motor mil zaman. Motor mil zaman. Burada bakın devir zaman diye de bir tane data bloğum var. Motor mil zamanın ET değerini kullanacağım ben. Tamam. Şimdi bunu gönderiyorum. O hatayı yaptığımda iyi oldu. En azından görmüş olduk. Çalıştırdım. Burada ayrı bir güç kaynağından besliyorum motorumu.
Peki yine niye saymıyor bu? Zaman değeri sıfırda kalıyor. Niye yanlış yapmış olabilirim? Input 0.06 benim sensörüm. Motor mil zaman ET, motor mil zaman TP. Motor mil zaman değeri 2. Bakayım burada herhangi bir zaman değeri var mı? Hiç zaman saymıyor bakın. Hiç zaman saymıyor. Dönelim. Sensörün input 0.6 değil mi? Onu kontrol ediyorum. Evet, temassızlık varmış jantlarda. Temassızlıktan kaynaklı olarak hatayı bulduk. Şu anda devir 62 devirlerde. Yani hem donanımsal hatayı da bulduk, hem burada yazılımsal hatayı da buldum. İyi oldu, hata arama konusunda da en azından görmüş olduk. 60 devirlerde bir düşelim. Şu anda 24 voltluk motoruma 6.2 volt, 6.2 uyguladığımda 24 devir. 20'lerde falan çalıştırdığımda 98 devirlerde, 24'lere geldiğimde de 123 devir. 80'lerde yakalayacağım. ...70 devir olarak kabul edelim bazımızı. Temelimizi 70 devir olarak kabul edelim. Ne olur 65-75. 65-75 arasındaki bandı ben kabul edeyim. Motorum eğer çalışıyorsa, Q 0.0 devirin 65-75 dedik ya, 65'ten küçük olduğu yerler, bu ne? Devir küçük 65. O ne? Deviri nereden alıyor? Merker double. 20'den Ctrl C. Ctrl V. 65. Ne oldu? Merker double 20 şuraya geldi. 65 buraya geldi. Merker double 20'nin 65'ten düşük olduğu devirler. Devrin düşmesi ne demek? Motorun aşırı yüklenmesi demek. Eğer motor devri düşüyorsa motorunuz aşırı yükleniyor demektir. Buraya alalım. Bu da bu gol değil ya. Q 0.2. Hatta 5 değil. 0001 set üstünde bağlı. Devir 65'in altına düştüğünde şuna rename tag diyelim. Aşırı yükleyelim. Peki 75'in üstüne çıktığında ne olacak? Ctrl A, C, Ctrl V. Unutmamak lazım. Merker double büyük. 65-75 mi demiştik? Devir 75'in üstüne çıkarsa da ne olur? Yani normal çalışma devrinin üstüne çıkarsa ne olur? Az yük vardır ya da bant kopmuştur. Bant koptuğu için motor yüksüz kalmıştır ve devri artmıştır. Şunu değişeceğiz tabi. Silelim. Q05 kullandık. Q06. Q0.6. Bant boş diyebilirsiniz ya da bant kopuğu diyebilirsiniz. Name tag. Bant boş diyelim. Şimdi bunu gönderiyoruz. Gönderdik. Online'ımızı alalım. Şu anda durduğu için bant 76 devir bir önceki çalışmadan kaldı. Tekrar çalıştıralım. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz aslında.
Stop butonuyla da bu değeri resetletebiliriz. Durduruyoruz ya. Öyle yapalım. Dur, göndermeyelim. Bir önceki çalışmadan değer kalmış. Ya da işte tabii. Stop butonu dışarıda normalde kapalı. O yüzden normalde açık. Bunu normalde kapalı kullanırsam stop butonuna basıldığı anda move blokla ne yapalım? Sıfırlayalım. Nerede benim move bloklarım? Bu da mı gol değil ya? Buraya gel. Sıfır sayısını atasın. Nereye atasın? Şu Merker Double 20'ye. Sıfır değerini atasın. Bunu gönderelim. Yani motor durdurmak için bastığımda hafızada herhangi bir değer kalmasın. Kalsa ne olur? Kalsa ilk çalışmaya başladığında tekrar yeni değere oturacaktır bu. Bunu da görmeniz açısından bunu yaptım. Online'ımızı aldık. Motorum çalışıyor mu? Şimdi şunu alalım. Hala 76 sayısı var. Stop butonuna bastığını düşün. Bak, sayıyı sıfırladım. Tekrar start butonuna bastım. Motorum çalışmaya başladı. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Niye? Bunun güç kaynağı harici ve güç kaynağını şu anda sıfırladım. Aşırı yük verdi. Bu çalıştığı için aşırı yük verdi. Birazdan muhtemelen yine sensörüm saymıyor. Buraya çıkış veriyor ama sensör oturmuştu yerine. Aldık mı? Değer aldık. 56. Sensörün jackı. Diyor ki motor 56 devirle dönüyor diyor. Motor aşırı yüklendi. Neydi bu? 65 miydi? 70 65-70 devirde. Şu anda bakın ne aşırı yük veriyor ne bant boş arızası veriyor. Bant motorun örneği yüklendi. Devri düşürüyorum. Diyor ki bant motorun yüklendi, aşırı yük. Bakın 70-80'lere geçtim. Burada diyor ki normal devrin üstüne çıktı. Bantın normal devrin üstünde kayış kopmuş olabilir ya da bant boştadır, yük dökülmüştür falan. Artık senaryonuz neyse. 65-75'ti. Bakın şu anda 65-75 bandının içerisinde herhangi bir arıza verdirmeden bunu çalışıyor. Şimdi bununla motoru durdurabilir miyiz? Tekrar bir stopa basayım. Hatta şuradan da enerjiyi indireyim. Bununla aşırı yükle motoru durdurmak ister misiniz? Bu tamamen sizin bileceğiniz bir iş. Şöyle bir şey yapabilirsiniz burada. Offline'a geleyim. Yalnız buraya direkt aşırı yükü görür görmez siz bir açma sinyali verdirirseniz motorunuz hiç kalkmaz, kaldıramazsınız. Niye? Çünkü motor sıfır devirde aşırı yüke giriyor. Aşırı yüke girdiği için kaldıramazsınız motoru. Yani o kontağı açtıramazsınız. Bakın şuraya ben bir zaman ölçüsü ekleyeceğim. Ton zaman ölçüsü ekleyeceğim. Açma zaman. Ya bu da mı gol değil ya? Abicim seni burada istemiyorum ki. Ne diyelim? Örneğin 10 saniyede devrine oturmazsa. 10 saniyede devrine oturmazsa bu zaman rölesi motoru gelsin açma yaptırsın. Ne açma zaman. Şimdi ne oldu? Aşırı yükle birlikte 10 saniye saydırdım. Şu hata verecektir derlemede gönderirken. 10 saniye saydırdım. 10 saniye içerisinde aşırı yük geçmediyse motoru devre dışı bıraktım. Hocam niye buraya zaman koyduk? Direkt açtırsak ne olurdu? Tamam. Devir şu anda sıfırda. Sıfır aşırı yük. Eğer direkt aşırı yükün buraya kontağını koysaydınız motoru hiç çalıştıramayacaktınız. Hiç başlatamayacaktınız. Bunu gönderelim. Gerilimi diğerleri alayım. Şu anda gerilimi diğerleri aldım. Ve bastım start'a. Elim bıraktığımda duruyor.
Stop'a basıp resetlemedik. Stop'a bastık, resetledik. Şimdi stop'a basalım, bir zamanı falan resetleyelim. Açma zaman Q. Normalde kapalısı. Peki niye mühürlemeyi bozuyor? Ton zaman öresimi. Q çalıştı. 44. Resetleyelim. Bakın şimdi arızaya bakın. Bastığım zaman çalışıyor, bıraktığımda duruyor. Çok enteresan değil mi? Gelelim. Valla bugün 9 saat dersin üstüne bu video. Kafa falan gidik. Program yapacaksınız. Doğru düzgün bir kafayla yapmanız lazım. Bakın buradaki zaman 10 milisaniye. Şimdi start butonuna basana kadar 10 milisaniye geçiyor. 10 milisaniye geçtiği için şu anda aşırı yükte zaten. 10 milisaniye geçtiğinde tak diye burayı açıyor. Anlaşıldı mı? Bak bastım. Nerede o? Açıyor. Bak bastık. Aslında burada ne oluyor biliyor musunuz? Şurada 10 milisaniye. Şu kontağa dikkat edin. Şurada onun kapalısı var. Şimdi start butonuna bastım. Çalıştı. Açtı. 10 milisaniye hemen basar basmaz 10 milisaniye içerisinde açtı. Burayı açtı. Şura. Nerede o? Açtı. Zamanı sıfırladı. Kapadı. Elim butonda. Kapalı üst üzerinden çalıştı. Çalışınca bu kapadı. Aşırı yükte. 10 milisaniye sonra açtı. Yani ne oldu? Dolaylı olarak zaman rölesinin önüne kendini restart ettiriyorum ben. Q kontağı üzerinden. Butona basılı olduğu sürece de enerji akışı sağlanıyor. Şurada restart olduğu için kapanıyor, çalışıyor. Tamam mı? Kapanıyor, çalışıyor. Elimi çektiğim zaman da 10 milisaniye içerisinde restart yaptığı için açıyor burayı. Ya da işte zaman geldiği için açıyor burayı. Q'yu devre dışı bırakıyor. Niye? Arkadaş 10 milisaniye olur mu? 10 saniye. Bunu gönderiyorum. Ay ay. Sıfırlayalım ya. Şu anda aşırı yük. Devri getirtmem lazım diye. Hatta yukarılara çekeyim ki aşırı yüke girmesin. Şimdi bakın. Kurtaramadık. Bastım. Abi bak motor dönüyor yine değer vermiyor bunlar. Niye? Yine sensörün halt yemesi. Jack'tan elimi çektiğim zaman sensör PLC'ye giriş vermiyor. Şu anda ne? Bant boş. Değer yüksek çünkü. Aşırı yüke getirelim. 65'in altına düşürelim. Aşırı yüke girdi. Zamanı sayıyor. Sensör yine bana oyun oynamazsa 10 saniye sonra yukarıdaki kontağını ne yaptı? Kapadı. Gerilimi arttırıyorum. Stop'a bastım. Tekrar bastım. Bant boş. Aşırı yüke girdi. Bant devri düştü. Durum bu. Açık söylemek gerekirse bu video
Karışık gelmiş olabilir size. Çünkü bu ara bir sürü arızayla ve burada yapmış olduğum yanlışlarla boğuştuk ama güzel de oldu. Yaptığım yanlışları görmem ya da işte donanımsal olarak burada sensör kablosunun çıkmasının bana ne gibi zarar vereceği, bunu nereden anlayacağım yazım içerisinde. Bunu görmem açısından iyi oldu. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.